Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi para birimi, vatandaşları ve başkanı olan bir ülke var. Hayır, bu kişi Trump değil. Peki bu ülkenin başkanı kim ve nasıl oluyor da kendisine ait olan bir ülkeyi yönetebiliyor? Bildiğiniz üzere daha önce Avrupa sınırları içerisinde yer alan ve bağımsızlığını ilan eden Liberland sınırlarına gitmiştim. Şimdi ise ABD'nin içinde kurulmuş olan ve kimsenin farkında olmadığı bir ülkeden bahsedeceğim. Burası, Kuzey Amerika'nın en büyük kurak bölgesi Büyük Havza'da yer alan Molozya Cumhuriyeti. Görmüş olduğunuz bu adam da ülkenin kralı. Peki bu adam Amerika Birleşik Devletleri topraklarında krallığını nasıl ilan etti? Destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Açıkçası her şey Kevin Baugh'ın gençlik hayali olarak başladı. 1998'de Nevada'da arazi satın alarak Molozya Krallığını ilan etmesiyle de devam etti. Bu yolculukta örnek aldığı kişi ise İngiliz ordusunda yer alan Roy Bass adlı bir binbaşıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere kıyılarını korumak için denize beton ve çelik platformlar inşa etti. Ancak savaş sona erdikten sonra üst niyetine kullandıkları bu platformları terk ettiler. Bu platformlar Roy'un ilgisini çekiyor ve orada radyo yayınlarını özgürce yapabileceği bir üs kurmak istiyordu. Hatta bu noktada girişimleri oldu. Kuzey Denizi'nin açıklarında bulunan bu küçük deniz platformunun Birleşik Krallık topraklarından ayrıldığını ve böylece bağımsız olduğunu ilan etti. Ardından bu yerleşim yerine Sealand Prensliği adını, kendisine de prens unvanını verdi. Fakat bu iddia ilk başta İngiliz makamlarının tepkisini çekti. Hatta İngiltere hükümeti kraliyet donanması aracılığıyla Sealand'ı güç kullanarak geri almaya çalıştı. Ancak platform uluslararası suların sınırında bulunuyordu. Bu nedenle Roy Bass direnmeyi başardı. Daha sonra bir İngiliz savcı, platformun İngiliz karasularının 10 kilometre açığında olması dolayısıyla Roy Bass'i haklı buldu. Aradan geçen süre zarfında takvimler 1974'ü gösterdiğinde Roy ülkesi için anayasa çıkarmıştı. Bunun dışında bayrak, milli marş ve Amerikan dolarına eşdeğer bir para birimi olan Sealand dolarını da kabul etti. Garip gibi görünse de toplam yüz ölçümü 550 metrekare civarında olan Sealand günümüzde Birleşik Krallık'tan ayrı bir şekilde yönetiliyor. Fakat bu topraklarda bile 1978 yılında bir darbe girişimi meydana geldi. Platformun bakımını üstlenen kişiler Roy'un yokluğunu fırsat bilerek kaleyi ele geçirmeye çalıştı. Ancak Roy silahlı bir ekiple geri dönüp isyanı bastırmayı başarmıştı. Bu sıra dışı olay ülkenin arşivlerinde savaş tarihi olarak yer alıyor. Sealand Prensliği günümüzde her ne kadar resmi düzeyde hiçbir ülke ve uluslararası kuruluş tarafından tanınmıyor olsa da dünyanın en küçük ulusu olarak kendisine popüler kültürde yer edinmeyi başardı. Dolayısıyla bu olay kendi ülkesini kurmayı hedefleyen birçok insan için ilham kaynağı oluyor. Çağımızda kendini kabul ettiremeyen ve ülke olmayı bekleyen birçok mikro ulus var. İşte bu da bizi bugün size anlatacağım maceranın hikayesine getiriyor. Tıpkı Roy örneğinde olduğu gibi yine eski bir asker olan Kevin, kendisini 46.000 metrekare yüz ölçümüne sahip olan Molozya'nın kurucusu ve başkanı olarak tanıtıyor. Zamanında Birleşik Devletler ordu personeli olarak Batı Almanya'da görev yapmış. Kendisinin anlattıklarına göre bu ülke 26 Mayıs 1977 tarihinde kuruldu. Kuruluşundaki adı ise Büyük Holstein Cumhuriyeti'ydi. James adındaki arkadaşı kral, kendisi ise başbakanmış. Fakat 1999 yılında kendi krallığını ilan etmiş. Yani burada da küçük çaplı bir darbe var diyebiliriz. Ayrıca ülkenin adı olan Molozya kelimesinin İspanyolca küçük kayalık tepe anlamına gelen morro sözcüğünden türediğini de söylüyor. Kaldı ki bu arazi oldukça çorak bir yerde kalıyor. Bu nedenle bence ismini hak eden bir ülke olmuş. Ayrıca Kevin ülkesiyle alakalı sorular sorulduğunda şöyle cevaplar veriyor. Molozya, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yer alan ve tamamen Amerika Birleşik Devletleri ile çevrili bağımsız bir egemen ülkedir. Dolayısıyla biz mikro bir ulusuz, yani kendi kendini ilan eden bir ülkeyiz. Bir ulusun ihtiyaç duyduğu her şeye sahibiz. Kendi bayrağımız, pullarımız, para birimimiz, yasalarımız ve geleneklerimiz var. Peki her şey onun anlattığı gibi mi? Gelin bu sıra dışı ülkeye daha yakından bakalım. Öncelikle Molozya'nın nüfusu 35 kişiden oluşuyor. İşin tuhaf yanı ise ülkedeki köpekler de Molozya vatandaşı olarak kabul görüyor. Ayrıca bir de kedileri var ama devlet başkanı Kevin onu güvensiz ve etrafı provoke edici bulduğu için vatandaşlık vermiyor. Kısacası ülkenin nüfusu, kendisi, karısı ve köpeklerden oluşuyor. Öte yandan Molosya, Birleşmiş Milletler üye devletlerinden hiçbiri tarafından tanınmıyor.
Fakat buna rağmen burayı ziyaret etmek isterseniz pasaport ihtiyacı duyabilirsiniz. Çünkü ülkeye giriş yapan turistlerin pasaportuna Molozya Cumhuriyeti damgası vuruluyor. Eğer buradan bir şey satın almak isterseniz ödemeyi kurabiye hamuruyla yapmanız gerekiyor. Tüm bunların bir şaka olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ülkenin ABD yönetimiyle olan iletişimi de oldukça farklı. Ülkenin kralı Kevin arazi için ABD'ye emlak vergisi ödemeye devam etse de Nevada'nın Story kendi iline göre bu bir dış yardım olarak kabul ediliyor. Kevin ise dış yardımları yaptığımız sürece Amerika Birleşik Devletleri ile sorun yaşamıyoruz diyor. Öte yandan ABD ise bu ülkeyi resmi olarak tanımıyor. Ancak yine de şunu söyleyebilirim ki Molozya bir mikroulus ve dünyada çok fazla mikroulus bulunuyor. Ayrıca Litvanya, İsveç, İngiltere ve Fransa gibi birçok ülkenin sınırları içerisinde mikrouluslar var. Bu videoda onlara tek tek değinmeyecek olsam da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan diğer iki mikroulus üzerine de biraz konuşalım. Bunlardan ilki 23 Nisan 1982 yılında bağımsızlığını ilan eden Kant Cumhuriyeti. O yıl ABD hükümeti uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçmen geçişini engellemek amacıyla Florida Keys yolunda bir sınır kontrolü noktası kurmuştu. Bu kontrol noktası nedeniyle Key West'e ve çevredeki adalara giden veya adalardan dönen herkese kimlik sorulmaya başlandı. Fakat bu uygulamaya halk tepki göstermeye başladı. Bu nedenle 23 Nisan 1982'de Kant Cumhuriyeti adı altında ABD'den sembolik olarak ayrıldığını ifade ettiler. Bu bağımsızlık ilanı aslında bir protesto ve turizm tanıtımı amacını taşıyordu. Fakat halkın Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle sorunları bitmemişti. Çünkü burası 1995'te ABD tarafından istila edildi. Böyle dediğime bakmayın, aslında komik bir hikayesi var. 20 Eylül 1995'te Birleşik Devletler Ordusu ada istilası için eğitim tatbikatı yapacaktı ve bu yüzden Key West'teki turistler ve yerel halk yabancıymış gibi davrandılar. Ancak işin ilginç yanıysa bu tatbikat Kant yetkililerine bildirilmemişti. Dolayısıyla ertesi gün şehir halkı tatbikatı düzenleyen Savunma Bakanlığı'nı protesto etti. Hatta Savunma Bakanlığı bu yüzden bir özür metni yayınlayarak Kant Cumhuriyeti'nin egemenliğine hiçbir şekilde meydan okumak veya itiraz etmek niyetinde olmadıklarını açıkladı. Yine de böyle bir açıklama yapılmasına rağmen buranın resmi olarak kabul edildiğini düşünmeyin. Ne Birleşmiş Milletler ne de dünyadaki hiçbir ülke burayı resmi olarak tanımıyor. Ancak buna rağmen Kant Cumhuriyeti, Molozya ile kıyaslandığında daha ciddi bir oluşum olarak öne çıkıyor. Çünkü ülkenin ordusu bile var. Evet, Kant Cumhuriyet Donanması 13 sivil tekne ve yelkenli Wolf'tan oluşurken Kant Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin filosundaysa bir düzineden fazla uçak var. Ordu Fort Tyler'da bulunan 1. Kant Toplu Birliği'nde hazır bekliyor. Son olarak New York'ta bulunan Kuzey Dumpling Adası'ndan bahsetmek istiyorum. Burası 8100 metrekarelik yüz ölçümüne sahip özel mülkiyete ait bir ada. 1986 yılında Segway'in mucidi olan Dean Kamen adayı $2,5 milyon satın aldı. Yerel yetkililerin adada kendi rüzgar türbününü inşa etmeyi reddetmesinin ardından Kamen, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldığını açıkladı. Ülkenin ayrılığı yasal olarak tanınmamış olsa da ada Kuzey Dumpling Krallığı olarak biliniyor. Ayrıca bir anayasa, bayrak, para birimi ve milli marşa sahipler. Hatta Kamen o dönemin ABD Başkanı George Bush'la olan kişisel ilişkisini kullanarak resmi olmayan bir saldırmazlık anlaşması imzaladığını iddia etmişti. Evet, benimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş olan sıra dışı mikrouluslara seyahat ettin. Açıkçası bu tarz içerikleri seviyorum. Etrafımız bilmediğimiz sıra dışı bilgilerle dolu ve bunları aydınlatmaya çalışırken keyif alıyorum. Umarım sen de izlerken keyif almışsındır. Eğer hoşuna gittiyse beni desteklemek için içeriye yorum ve beğeni bırakmayı unutma ki bu küçük katkın sayesinde içerik daha fazla insana ulaşabilsin. Ayrıca 1 milyon yolunda kanala abone olabilirsin. Bir sonraki keşif videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.